Herkese selam arkadaşlar. Bugün Ankara Tuğlu Pasajı'ndayız ve Devri Alem Sahaf'a geldik. Yani bu sıcakta ne gerek vardı bilmiyorum ama geldik. Hiç gelmemiştim buraya, merak ediyordum. Ben Saadet, bugün sahaf gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu rafları çekelim önce, tamam mı? Çok dağınık. Hiç kurcalamak istemiyorum. Sanki bir şey ellersem üzerime yıkılacakmış gibi ama şunu merak ettim burada. Şöyle ciltli, ansiklopedik bir şeyler var. TV Comic bu ne? Özel cilt değiştirilmiş herhalde. Birisi bunları toplamış, sonra da cilt haline getirmiş. Bulmaca falan da var. İlk Clark Kent'lerden birisi. Zaten hepsi birbirine benziyor. Hepsinin oyuncusunu çok benzer yapıyorlar yani haliyle, doğal olarak tabii. Evet. Haberim yoktu hiç böyle bir şeyden. Bak bunu böyle ciltleştirmişler. Şurada bir sürü var. Bir tane daha bir şey var. Dur şu. Laser and Chips falan yazıyor. Baksana aynı formatta yine. Bunlar muhtemelen toplanılmış, sonradan cilt haline getirilmiş. Eskiden kitapları bunu çok yaparlardı. İşte böyle. Tabii canım, yılı yazıyor mu? Dur bakayım. 1988, ben yoktum. Burası biraz daha böyle bir kısım. Bak gel, şuradan gireceksin mesela. Ya orada kal, bak orada kal. Bekle, bir şey yapacağım. Evet, bir dönem ne okurdum ya. Sen okuyor muydun Leman? Ben şeyi de çok okuyordum bak, Bayan Yanı. Şimdi bunu gösterirsem YouTube beni şey yapar mı? Arkasında bir şey var mı? Dur şöyle göstereyim. Sansürlü. Hala çıkıyor mu bilmiyorum da bir dönem ben bunların böyle dosyalaştırılmış, yani toplanmış ciltlerini alırdım. One Piece'in orijinal şeyleri varmış, gel baskıları. Bak şurada bir sürü cildi var. Orijinal değil, pardon, İngilizce. İngilizce mi? Yok, bu İngilizce değil. Fransızca baskısı mı bu? Evet, Fransızca. Şurada başka bir şey var. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şunu bilen yazabilir mi? Hani kapalı da açıp bakamıyorum. İlk defa gördüm. Anlamıyorum da. Japonca çünkü. Gel biraz bu taraflara girelim. Buralar roman. Full roman. Fiyatlar hakkında hiçbir bilgim yok. Şimdi ben alacağım. Aldıktan sonra size fiyatları söyleyeceğim arkadaşlar. Buralar böyle kitaplar var. Ama bayağı eski kitaplar da var. Hani tekrar basılmayan. Benim eskiden Trabzon'da kapanan bir sahafım vardı, Dost Sahaf. Ya benim derken hani sürekli giderdim oraya. Oranın mantığı. Oradan biraz daha değerli toplu halde. Yani sahafların olayı zaten böyle biraz karmaşa olacak, karmaşa. Orada Hakan Günday'ın As romanını okumadıysanız kesinlikle öneriyorum. Hakan Günday çok seviyorum. Çünkü yeraltı edebiyatı yapıyor. Ben çok yüksek sesle mi konuşuyorum? Hayır. Tamam, biraz daha yüksek sesle konuşabilirim. Kitaplar ülke ülke ayrılmış ve soy ismine göre alfabetik olarak dizilmiş. O şekil. Ay çok güzel. Birçok şey var burada ya. Bende var ama orijinali bu arada arkadaşlar. MCU'nun hakkını yiye bitiremediği o karakteri göster. Yalnız Kurt ve Yavrusu da var burada. Neyse ki yakın zamanda set olarak tamamladım da öyle bir derdim yok. Gangsta'nın 2, 4, 5'i var. Full Metal Alchemist var. Oyuncak Bebek Sevgilim zaten bende de var. Bu arada yeni çıkanları buradan almayacağım. Tabii ki de Amazon indirimlerini bekleyeceğim. Hani takip ettiğim serilerin devam ciltlerinden bahsediyorum. Şu taraf yabancı romanlar zaten. Nereden çıktın öyle sen? Bu neymiş? Bunu ilk defa görüyorum. Itaki basmış. Ne zaman basmış bu? Louvre'un koruyucuları. Kaç yılında basmış bir bakalım. Çizimlerini de göstereyim ben size. 2023'te çıkartmış. Bayağı da cildi var burada. Çizimler de şu şekilde. Kardeşimin kocası. Bu ne? Yetişkin okurlar içinmiş.
Baobab çıkarmış. Şu yeni çıkmıştı galiba King Kong'un kutulusu. Baskıları çok güzel duruyor ya. Biraz hasarlı ama bir bakalım. Bu da kuşe. Birinci hamur değil. Bayağı kuşeymiş. Şunu ben almış mıydım? Hatırlıyor musun? Bunu öneriyorlardı bana da. Kitaplıkta var mıydı? Çok hatırlıyorum. Jeff Lemire'in çok fazla var da. Bu var mıydı? Bak şurada çok güzel şeyler var. Mesela Volton'un işlerini zaten ben çok beğeniyorum. Gölge Gözler ilk yayınlarından da çok güzeldi. Yastık Adam keza öyle. Roman uyarlaması olarak bayağı pazarlanmıştı Puslu Kıtalar Atlası grafik romanı. Bu tarz durumlarda ben önce romanı okumaktan yanayım ya da böyle romanı okumayı canım hiç istemiyorsa grafik romanı alıp okumak da mantıklı tabii. Simone de Beauvoir'ın bir şeyini gördüm. Rahatsızlık veren bir genç kız. Çok dik duruşlu yazıları var. Bayağı da beğeniyorum. Hani çok fazla aslında ismi dahildir feminist külliyata ama çok az okunuyor daha doğrusu romanları, yazdıkları. Ama etkili, çarpıcı ve saf bir dili vardır Simone de Beauvoir'ın. Keza zaten Sartre gibi bir adam da beğenmiş. Simone de Beauvoir da Sartre'ı beğenmiş. Evlenmeden couple couple yaşamışlar bir ömür. Bak burada çok güzel şeyler var. Bunu çektim de az önce kayda almamışım mesela. Reklam değil bu arada hiçbir şey arkadaşlar. Burayı zor bulduk gerçekten. Zener'in lanetini ilk defa görüyorum sanki. Evet. Doğan kitaptan çıkmış. Omuzumda kahramanların yükünü de çok duydum ama çevremde de henüz okuyup öneren var mıydı hatırlamıyorum. Buralar işte mesela Texas, Tom Mix, Zagor. Nereden başlayacaksın? Bunları benim toplayıp bitirmemin imkanı, mümkünatı yokmuş gibi hissediyorum. Hani bakar mısınız Allah aşkına? Çok eski. Hani bunları okumak yerine daha çok günümüz bağımsızlarını okumayı tercih ederim. Mesela Habibi gibi. Öneri yapamayacağım gibi nasıl olabileceğini, nereden başlanıp nereden devam edileceğine dair de hiçbir fikrim yok. Ya sahaf böyle bayağı hani dar koridorları olan klasik sahaf mantığında ama çok fazla çeşitlilik var. Aradığınız her şeyi bence bulabilirsiniz Ankara Kuğulu Pasajı'nda. Dedektif Comics'in seti buldum 9 cilt. İkinci el mesela 3.500'müş. Biraz fazla geldiği için onları almıyorum. Şöyle 2 tane manga seçtim. Gösteririm size detaylıca birazdan. Bu arada 100 kurşun okumadıysanız muhakkak okumanızı öneririm. Bir dizisi çıksa fena patlar. Acayip iyi bir iş. Şuralarda da böyle bolca Marvel ve DC var. Hem güncel ciltler. Çok fazla da nadir cilt var bu arada. Dizisi geliyor, duyuruldu. Bende de var. Okuyup nasıl olduğu ile ilgili düşüncelerimi de sizle paylaşacağım. Kasa önünde de ikinci el çizgi romanlar varmış. Hellboy var mesela. Çok güzel bu arada. İlk cildi beğendim de. Amber Baker'ın böyle bir şeyi de varmış. Şu Türkçe'ye basılmıştı galiba. Yoksa bu zaten Türkçe mi? Yok değilmiş ama şöyle öne doğru çok geliyor. Tanesi de 75 TL'ymiş. Şöyle bakmak çok zor. Öne doğru yıkılacaklar diye korkuyorum. Çok fazla çeşitlilik var. Ama mesela Catwoman'la alakalı sadece Türkçe ciltler varmış. Şu seri hakkında bir bilgim yok. Ama kaç fasikül acaba? 14. Dursun şöyle. Bir bakarız buna. Free Comic Book Day fasikülleri de varmış burada. Az önce onları da gördüm. Yani 75 TL'ye satıyorlar onları da galiba. İlginçmiş. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi günler. İyi çalışmalar. Ve çıkıyoruz size. Bir de dışarısını göstereyim. Efendim dışarısı da şu şekil. Ya çok fazla çeşit var. Çok fazla hani isteyebileceğiniz şeyler var. Benim en azından kafamda olan şeyleri bulamadım. Bulduklarımın da fiyatı uymadı açıkçası bana. O sebepten Manar da varmış burada. Çok ateşli çizimleri vardır kendisinin. Okumadıysanız öneririm arkadaşlar.
Şöyle pasajın altında. Bak şunun fiyatını soracaktım, unuttum ya. Gördün mü? Şu kaldı. Onun fiyatını sormayı unuttuk. Yani 2 tane manga aldım. Düşündüğüm gibi olmadı. Ya istediğim şeyleri bulamadım. Yoktu. Olanların da fiyatı dediğim gibi bir tık yüksekti. İnan merdivenden çıkmaya çalışayım mı? Tanıdık geldi mi sana? Devri Alem Sahaf'tan bakalım neler aldım. Gerçi gösterdim videoda size de. Fazla böyle benim için büyükçe bir av olmadı öncelikle. Daha önce mesela bu kitabı duymuştum. Şu anda sansür mansür bir şey yapar YouTube diye telaffuz edemiyorum da Webtoon. Kaç cilt olduğunu bilmiyorum ama birinci cildi bir denemek istedim. Ben biraz da böyle dark fantasy seviyorum ama bu biraz karanlık bir hikaye. Ama olayı tam olarak ne bilmiyorum. İkisine bu arada 600 TL verdim. Ebatı da var yani, böyle çok ince bir kitap da değil. Mesela bu daha ince bir manga. Kaç katı görüyorsunuz. Hemen çizimlerine bakalım. Hasarlıymış. Ben bunu fark etmemiştim. Bayağı hasarlıymış ama çok önemli değil. Hikayeyi çok seversem benim için çok önemli oluyor. Hikayeyi ortalama bulduğum sürece benim için sorun değil. Karakter tanıtımları olduğu zaman ben bazen hikayeden çekiniyorum. Çünkü bazı manga serilerinde böyle karakter tanımları olduğu zaman hikaye bir şeyleri, karakterlerin gelişimini falan yedirememiş olabiliyor. Bu öyle mi değil mi bilmiyorum. Klasik Webtoon tarzı. Bu arada Lore Olympus'un 3. cildi gelecekmiş. Allah'ım çok mutluyum. Şu an Webtoon deyince aklıma bir tek o geliyor. Bandrolünü almışlar sanırım. Devam ciltleri kim bilir ne zaman basılacak. Ama bunu ilk defa duydum arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok. Daha önce böyle bir şeyin varlığından bile haberdar değildim. Zaten Itaki ve Baobab'ın bilmediğim çok fazla işleri çıkıyor karşıma bu aralar. Şöyle tamamlanan kapak tarzı yapmışlar. Güzel, fena değil. Şömizi de şu şekilde. Bu tarz bana Monster'ı hatırlatıyor direkt. Onda muazzamdı çünkü. Çizimlerine bakalım nasılmış. Aslında videoda size göstermiştim ama bir de yakın plandan görmenizi istedim. Like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi, çizgi roman, manga önerilerinizi ya da kanalla ilgili önerilerinizi de yorum atabilirsiniz. Çok açığım bu konulardaki önerilere. Kanalda görmek istediğiniz şeylerden daha çok bahsedebilirsiniz. Ben de ona göre tabii ki de düzenlerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.